Değerli Rise Online World takipçileri, değerli oyuncularımız, sizlerden yakın zamanda forumdan birkaç soru sormanızı istemiştik. Birkaç sormamışlar, birazcık fazla gelmiş ama hem Alpha 1 ile Alpha 2 arasında neler yaptık, hem Alpha 2'den sonra neler yapacağız, Alpha 2 sürecinde neler olacak, bunların cevaplandırması ile ilgili genel sorular vardı. Bunları alacağız. Bunu ekip olarak yapalım istedik ama artık ekibimiz de oyuncularımız da yavaş yavaş tanısınlar, oyuncularımız da ekibimizi yavaş yavaş tanısınlar. Ekip arkadaşlarımın hepsinden detaylı olarak bazı sorular alacağım ama öncelikle Burhan Bey sizden birkaç başlık halinde sorular almak istiyorum. Alpha 1'den sonra 3 aylık bir süreç geçti. Çok fazla bilgi veremedik insanlara. Yine her zaman beraber olmaya çalıştık ama Alpha 2'ye kadar neler yapıldı bu 3 aylık süreçte? Alpha 1'den Alpha 2'ye kadar modellerle ilgili zaten komple kas yapıları, vücut yapıları vesaire tüm tasarımları yapıldı. Onun dışında yine saç modelleri, dövme olsun, diğer yara izleri gibi tamamen düzenleyebilecekleri, karakterlerini oluşturabilecekleri bir sistem ayarlandı. PvP alanlarında pet ve binek kullanılacak mı? Savaş alanlarında pet, binek gibi şeylerin kullanılmasını çok düşünmüyoruz. Çünkü oynanışı ciddi anlamda etkileyebilir. Özellikle savaş haritalarında. Evet. Yani çok farklı görüntüler ortaya çıkar. Sürekli birisi bir binekten iner, atlar kaçar şöyle böyle derken yani oradaki o savaş ortamındaki rekabeti zayıflatır veya çok farklı boyutlara götürebilir. Petler de aynı şekilde. Bu yüzden Petlerin savaş haritasında şu an için zaten pek bir etkinliği yok. yok, sadece PvE içeriği olan kısmında daha etkililer. evet, PvE içeriği olan savaş haritasında faydası olabilir ama o konuda belki değişiklik olabilir ama şu an düşünülmüyor. Oyuncular günlük bazı zindanları yapabilsin. Günlük görev gibi yani daily şeklinde de yapabilsin. Aynı zamanda rastgele belirli bölgelerde spawn olacak zindanlar da olabilir. Solo dungeonlar olabilir, grup dungeonlar olabilir. Özellikle savaş haritalarında böyle bir şeyin olması bence hem oraya rağbeti artırır hem de aksiyonu artırır. Yani daha zevkli olur. Hatta bahsetmiştik daha önce ön gösterimde. Grup zindanı düşünün. Bir grup girdi. Orada o zindanın içerisinde işte yaratıkları kesip veya işte sondaki şeye ulaşmaya çalışıyor. Büyük ödele vesaire. Arkasından başka grup girebilecek, içeride farklı bir mücadele dönebilecek. Böyle şeylerin de olması bence önemli. Yani grubun içerisine girdim, aksiyon bitti gibi de olmamalı. O yüzden aksiyonun biz her zaman en üst düzeyde olmasını istiyoruz. Diğer artistlerimizden bir tanesi Deniz. Burada özellikle karakterlerin yenilenme kısmında nasıl bir ilerleme kaydettik? Nasıl bu değişim sağlandı? Eski karakterler, yeni karakterler nasıl bu hale geldiler? Ya şimdi şöyle oldu, biz ilk etapta bir görsel bir dil oluşturmaya çalıştık ekipçe, hani sanat kısmı olarak. Bu aşamada biz şöyle bir yöntem izledik. İlk başta çeşitli 3 boyutlu eskizler oluşturduk. Hani kendi aramızda baktık, hani bu uyar mı, bu uymaz mı diye çeşitli bir hani kendimiz görelim ne yapacağımız şey diye bir yol izledik.
Bizim eski karakterlerimiz zaten hazır bir sistemin bir parçasıydı onlar. Hani bize ait bir şey değildi. Herhangi bir ruhu da yoktu, şeyi de yoktu. Çok fazla bir albenisi de çok fazla Genel yoktu. olarak zaten oyuncular ilk gördükleri Aynen. zaman ondan çok şikayetçi Ya oldular. şimdi bir kendince bir karakterleri var, duruşları, yüz ifadeleri var. Aslında şey de Hani- diyebiliriz değil mi biraz? Bizim kendimize ait bir tarzımız var artık. Aynen, kendimize ait bir görsel dilimiz, tarzımız olacak. Vücutlar Hani bizim ve- tarafımızdan çizildi, saçlar bizim tarafımızdan Aynen öyle. çizildi. Hani- Her şey bizim tarafımızdan oluşturuldu. Evet ve bu şekilde de ilerleyecek. Artık kendi görsel tarzımızı oluşturuyoruz yavaş yavaş. Bu şekilde hani gidecek yani. Hani aynı çizgide ilerleyeceğiz. Burada karakterlerden bahsetmişken biraz da aslında kostümlere de girmek istiyorum. Kostümler konusunda da Ensar Bey ile konuşacağız biraz. Ensar Bey, bu kostümler ortalama oluşturulması ne kadar sürüyor ve oluşturulma süreci nasıl ilerliyor? Kısaca bunun hakkında bir bilgi alabilir miyiz sizden? Kostümlerimizin aşamaları önce tasarlanması, sonra modellenmesi, boyanması ve bu süreç, bana ait olan süreç yani, ortalama 1-2 hafta kadar sürüyor. Şöyle söyleyebilirim, basit setlerde, giriş seviyesi setlerde aslında aynı emeği harcamamıza rağmen parçalar daha az olduğu için 2-3 gün içinde halledebiliyoruz. Ama yüksek seviye setlerde bu 2 haftaya kadar uzayabiliyor. Yani bu şekilde bu süreci tamamlıyoruz. Ardından tabii riglenmek üzere Gürkan Bey'e doğru yola çıkıyor. Just surrender here tonight. What are you waiting for as we go towards the light? When everything is said and done, so looking for answers. If only one will turn my back. The edge has gone, left with no reason. We come undone. Oyun modeli yaparken her zaman aynı süreci işliyor. Yani bunun pet olması, karakter olması, kostüm olması yani süreci değiştirmiyor. Sadece burada bizim dikkat ettiğimiz şey modelin kime daha uygun olduğu. Mesela Ensar daha çok kostüm üzerine uzmanlaştığı için daha çok kostüm çiziyor. Deniz daha çok karakter üzerine uzmanlaştığı için karakter çiziyor. Ben de daha çok binek ve pet tarzı modellere daha aşina olduğum için bunları çiziyorum. Waiting for, just surrender here tonight. What are you waiting for as we go towards the light? When everything is said and done, so looking for answers. If only one will turn my back. The edge has gone, left with no reason. We come undone. Discord üzerinde bir arkadaşımız sormuştu bunu Gürkan Bey. Oyun içerisinde motion capture kullanılıyor mu? Kullanmıyorsak neden kullanmıyoruz? Bununla ilgili kısa bir bilgilendirme yapar mısınız? Motion Capture bir insan hareketini birebir kendi karakterimize aktarmaya yarıyor. Ama dezavantajlarını iyi bilmemiz gerekiyor. Çünkü oyun karakterini aktardığımızda buna çok fazla müdahale edemiyoruz. Sadece ufak editlemeler ve düzeltmeler yapabiliyoruz. Bir de motion capture'da çektiğimizde
daha estetik yani ve daha zıplayan, daha işte kolunu ileriye atan halleri yapamıyoruz. Çünkü insanların bir sınırı var ve o şekilde ilerletmemiz gerekiyor. MMORPG'deki oyunlara bakarsanız karakterler adımını atarken çok ileriye atıyorlar. Kollarını atarken çok daha ileriye atıyorlar. Fantastik bir dünya anlatıyoruz sonuçta. Tabii yani biz bunları motion capture'da bir adama hadi aynı bu şekilde koş diyemeyiz. Koşu animasyonlarında ne duruma geldik? Karakterlerin değişmesi etkiledi mi? Aslında en önemlisi o. Aslında en zor animasyonda koşu animasyonları. Çünkü çok sınırımız var. MMORPG yaptığımız için her silahın elinde tutmasını düşünmek zorundayız. Her kıyafetin birbirinin içerisine parçalarının girip girmediğini düşünmek zorundayız. Daha sonra her bir pelerini düşünmek zorundayız. Bunların hepsinin bir araya gelecek ve üstelik görsel olarak da mükemmel olacak. İşte ilk Alpha 1'de yaptığımızda olabildiğince karakterin objelerin içerisine girmeyecek hale getirdik. Bu sefer de görselden uzaklaşmaya başladık. Şimdi karakterlerimiz değişince daha rahat hareket ediyoruz. Zaten iskelet sisteminde yaptığım zaman bunu öncelikli olarak ilerlettik. Şu an mesela Alpha 2'de zaten göreceksiniz. Tüm salınım hareketlerine kadar hepsini eklediğimizde koşu hareketleri, koşu animasyonları, yürüme animasyonları daha realistik ve daha MMORPG'ye uyumlu oldu. Bir kullanıcımız oyun içerisindeki bu silahların çok fazla kendini göstermediğinden bahsetmişler. Bu konuda da birçoğunuzun tanıdığı Uğur'a döneceğim. Uğur silahların FX'lerinden sorumlu şu anda. Bu silahlardaki problem nedir Uğur tam olarak? Alpha 1'de silahların particle FX'leri olmadığı için silahlar kendini tam olarak belli edemiyor. Ama şu an oyunumuzda 200 tane farklı silah mevcut ve şu an hepsinin particle FX'leri de dahil. Skill'lerle ilgili son bir soru var. Match Fire skill'leriyle ilgili oyunun atmosferine çok fazla uygun olmadığını söylemiş birkaç oyuncumuz. Evet, bu haritanın ışığıyla alakalı ve Alpha 1'deki FX'lerin yetersizle alakalı bir şey. Skill'lerin %70 tekrardan baştan yapıldı, %30'luk kısmı ise revize edildi ve hala da revize edilmeye devam ediyor. Ama Alpha 2 için yeterli olduğunu düşünüyorum.
Forum üzerinden gelen farklı bir soru var. Bunu Özgün'e sormak istiyorum. Özgün, eşya drop oranları ile ilgili bir soru sorulmuş. Eşya drop oranlarında savaş haritasında mı drop oranları yüksek olacak yoksa diğer haritalarda mı daha yüksek olacak? Şu ana kadar hazırlanan 4 adet savaş haritamız var. Bunlardan sadece bir tanesinde PvE özelliği aktif olacak. PvP'nin bulunduğu haritalarda hem PvE özelliği olduğunda oyuncuların eşya kazanma özelliği daha fazla artırılacak. Çünkü bu haritalarda eşya kasmak bayağı bir riskli olacak. Yazılımsal olarak en önemli konulardan biri aslında oyunun optimizasyonu. Alfa 1'de oyuncuların çoğu bu konudan muzdarip de aslında optimizasyon konusunda biraz daha arttırılması gerektiğini düşünüyorlardı optimizenin. Bu durumda ne aşamaya geldik? Alfa 2'de daha fazla oyuncu daha yüksek FPS'lerle oyun oynayabilecekler mi? Alpha 2 hazırlığı döneminde hem GPU hem CPU hem RAM konusunda ciddi çalışmalar yaptık. Unreal Engine motorunun saf halini kullanmıyoruz biz. Yani piyasada olan Unreal Engine versiyonlarında kullanmıyoruz biz. Ekip olarak motorun kendi kaynak kodunda ciddi düzenlemeler yaptık. Dolayısıyla Alpha 2'de çok farklı bir performans göreceklerine inanıyorum. Upgrade sistemi içerisinde neler olacak? Nasıl bir ilerleyiş olacak? Upgrade sistemini 4 ana grupta gruplandırabiliriz. İlk başta birinci grubumuzda Rune Upgrade olacak. İkincide Grade Upgrade dediğimiz bir sistem olacak. Üçüncüde sınıfsal bonuslar olacak ve dördüncüde de Magic bonuslar olacak. Grade Update silahların ve zırhların genel olarak özelliklerini etkileyecek bir upgrade çeşidi olacak. Magic dediğimiz kostümsel diyebileceğimiz parlamalardır vesairelerdir, onları etkileyebilecek olan özellikleri içerecek. Sınıfsal bonuslar genelde kullanıcıların tercih edeceği, örnek verecek olacaksak HP bonusu olabilir veya işte kendi tercihlerine kalacak özellikleri belirtecekleri bir upgrade çeşidimiz olacak. Rune sistemi ise Rune'u biraz burada ayırmak lazım. evet, bunlardan ayırmak gerekiyor. Rune sistemi tamamen şansa dayalı olarak yapacak. Yani bunu işte seçim odaklı demeyelim de sınıfsal bir seçim olacak, gruplandırma olacak. Fakat normal upgrade'den çok ciddi ayırmamız gerekiyor. Bunu şans odaklı gerçekleşecek. Buradaki şanstan kasıt item'a rune'ü basma şansı mı yoksa rune'ün moblardan düşme şansı mı? Rune'ün hem yaratıklardan düşme şansını katabiliriz buna. Şans odağını biraz artırmak istedik burada. Hem rune'ün yaratıklardan çıkma olasılığından bahsedeceğim. Hem de upgrade yapım sırasında rune özelliğini seçemeyecekler. Tamamen rune özelliği şans odaklı olacak. Alpha 2 aşamasında peki görebilecekler mi upgrade'i veya rune sistemini? Alpha 2 aşamasında hem upgrade sistemimiz hem rune sistemimiz aktif olacak. Follow the path to where no one's ever been. Don't turn around until you reach the end. Across the sea and beyond the distant lands, the world awaits. So don't make any plans. There you go. You go. Birçok arkadaşımızdan birçok konuyla ilgili bilgi aldık.
Son olarak ben Rokusoft kurucusu Mehmet Bey'e dönmek istiyorum. Mehmet Bey, artık oyunculara bir tarih verelim. En azından Alpha 2 ile ilgili bir tarih verelim. Tarih vermeden önce şu anda ekibimizde bulunan, bugün için aramızda bulunan ve bulunmayan, bu uzun süreçte bize destek veren tüm ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Oyunun bu yaşamsal döngüsünün hemen hemen tamamladığımızı ve kullanıcıların zevk alabilecekleri bir hemen hemen bitmiş bir oyun sunacağımıza inanıyoruz. Bu Alpha 2 sürecinin bu kadar gecikmesinin sebebi de artık açtığımız zaman bu oyunun kapanmasını istemiyoruz. Yani günlük girip isteyenlerin vakit geçirebileceği, arkadaşlarla oynayacağı belli bir sürecin devamlı devam etmesini istiyoruz. Artık bu noktaya geldik. Hemen hemen tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Çok büyük bir aksilik olmasa 1 veya 3 hafta içinde bu süreci tamamlamayı düşünüyoruz. Yani tarih verme sürecini tamamlamayı düşünüyoruz. Bununla ilgili bir tarih vermek çok zor ama oyunun resmi sürümünün çıkışı 2022'ye sarkar. Bu 2021 içinde bu oyunu tamamen çıkartmayı düşünüyoruz. Tabii bu süreçte bizim alfa ve beta süreçlerine geçiş hızımız bizim için önemli. Evet. Şu anda gördüğümüz için hemen hemen bir aksilik gözükmüyor. Test aşamamızı tamamladıktan sonra bu sene içinde tüm dünyayı açmayı düşünüyoruz yani. There's a place at the end of the road where our lives turn to light, pure as gold, where the past is just a sparkle of time, and the world is all good by design. This is not a farewell, just a goodbye.